Herkese merhaba arkadaşlar, ben Duran Can Yılmaz. Bugün sizlere sınıfları anlatacağım. Sınıflar aslında çok karmaşık bir konu. Fakat benim internette gördüğüm hani 10 dakikada 15 dakikada arkadaşlar anlatmaya çalışmışlar. Ben daha detaylı anlatacağım için her zamanki gibi e, ya 10-15 dakikada biteceğini asla sanmıyorum. E, Gene de bu videolar hani 2 saat oluyor, 3 saat oluyor çekim süreci. Ben gene de onu gereksiz yerlerini kısarak bir yarım saat 45 dakika civarında süreceğini tahmin ediyorum. Şimdi sınıfları neden kullanıyoruz? İlk başta buradan başlayalım. Çünkü ben 15 sene önce PHP ile tanıştığımda, sınıflarla falan tanıştığımda, class mantığıyla tanıştığımda çok saçma gelmişti bana. Size saçma gelmemesi için öncelikle sınıfları neden kullandığımızı anlatmak istiyorum. Şimdi e, OOP yapısı denen bir şey var. Fakat bu nedir? Object Oriented Programming diye geçiyor. Yani nesne tabanlı programlama. İşte siz bir nesne modül kodluyorsunuz. O modül kendi içerisinde çalışıyor. Başkası farklı bir modül tanımlıyor. O da farklı kendi içerisinde çalışıyor. Birisi bozulduğu zaman diğeri bozulmuyor kısaca. Çalışmaya devam edebiliyor sistemler. Ama siz buraya dümdüz işte PHP yazarsanız böyle kodda bir hata varsa alt satırları da etki ettiği için alt satırlarda çalışmıyor doğal olarak. Fakat OOP bunun önüne geçmeyi amaçlayan, düzgün kod yazmayı amaçlayan bir programlama temeli diyebilirim kısaca. Yani söz dizimi temeli işte neyse onu diyebilirim. OOP bir ihtiyaç. Çünkü atıyorum şirkette çalışıyorsunuz. 5 kişi 6 kişi bir projede çalışıyorsunuz. Sizin yazdığınız kodu siz biliyorsunuz. Ama ekip arkadaşınız bilmiyor doğal olarak. Ee, Mesela ona bir class verdiğinizde siz o class'ın bak kardeşim burası işte integer olacak. Burası işte string olacak. Bu metotla bunu çağırabilirsin. Bu metotla bunu set edebilirsin tarzında aslında ona siz söylüyorsunuz kodu yazarken. O da alıp class'ı okuduğunda aa evet class'ta bu metotlar var. Ben bu metotları çağırırsam bu class zaten çalışıyor. Metodun hepsini baştan okumama gerek yok diye sizin yazdığınız kodu kolayca kendisi çalıştırabiliyor. Ya da atıyorum kodun bir kısmına dokunulmasını istemiyorsunuz. İşte private protected falan onlara geleceğim. Bak kardeşim kodun bu kısımlarına dokunma. Kalan kısımlarına dokunabilirsin. E, Değiştirebilirsin diye siz aslında söylüyorsunuz ekip arkadaşlarınıza ya da bir başka kişiye. Bu yüzden class yapıları çok önemli. OOP yapısı çok önemli. Programlamanın neredeyse temeli diyebilirim. E, Class yapısı olmadan büyük projeler olur mu? Tabii ki olur. Olmaz diye bir şey yok. Ya adam Excel'de yapar gene yapar yani projeyi. Fakat işte kodun okunaklı bir hale gelmesini, anlaşılır bir hale gelmesini 3 sene sonra koda baktığınızda lan ben burada ne yapmışım dememeniz için class yapısını, OOP yapısını öneriyorum. E, işte sektöre yönelik örnekler vermeye çalışacağım. Aklıma geldiğince tabii ki. Başlayalım. Öncelikle class yazıyoruz. Ben bir A klası oluşturmak istiyorum. Bu klasımın da içerisinde mesela bir sayı olsun istiyorum. E, Buna da public diyerek bunun erişilebilir olduğunu yani herkese açık public yani olduğunu söylüyorum. Mesela int A5 dersem ben buna bu klası nasıl çağıracağım peki aşağıda? Şimdi klası çağırmak birkaç farklı yöntemi var. Ben bir tanesini size göstereceğim. Kafanız çok karışmaması için. Ee, A diye bir değişken oluşturuyorum. Bu arada fark etmez B diye de bir değişken oluşturabilirsiniz. İsimleri aynı olmak zorunda değil. New diyorum. Yani yeni bir tane oluştur diyorum. Sonra A'yı alıyorum. Şimdi kaydedip çalıştırdığım zaman herhangi bir şey olmadı. Neden olmadı? Ben bu klası oluşturdum. Bu klas oluşur oluşmaz klasın içerisinde bir A değişken oluştu. Fakat ekrana bir şey yazdırmadığım için sağ tarafta biz bir şey görmedik. Fakat ben bunu vardamp ile yazdırırsam bakın gördüğünüz gibi bana diyor ki senin oluşturduğun bu B değişkeninde diyor bir tane obje var. Yani
benim klasım var. İçerisinde de bir tane A dizisi var. Bu A dizisi de 5'e eşit. Yani ben ne yapabilirim? Buradan ok işaretiyle A'ya erişebilirim. Int 5 olarak bana döndürdü bunu. Şimdi php.net'ten devam edeceğim her zamanki gibi derslerimize. Klas yapıları çok karmaşık aslında. Çünkü birçok farklı kullanım amacı ve çeşidi var. Mesela buraya ne yapabiliriz? Public bir tane değişken daha oluşturmak istiyorum. Atıyorum bu da string olsun. İsim olsun mesela. Durancan Yılmaz olsun bu da. Şimdi ben burada şunu da sınıf diye düzenlemek istiyorum. Daha anlaşılır olması için. Bakın gördüğünüz gibi, hatta şöyle kaynağını gösterirsem daha rahat anlaşılır. Bir tane diyor senin sınıfın oluştu. Şu anda RAM'de tutuluyor bu sınıf. İçerisinde A değişkeni var. 5 bir de isim değişkeni var. Durancan Yılmaz. Şimdi ben buradan mesela isime de erişebilirim doğrudan. Çünkü ben bunu public yapmıştım. Bir de private ve protected var. Protected arkadaşlar sadece kendi sınıfı içerisinden ve diğer sınıflardan, alt sınıflarından erişilebilir. Fakat private sadece kendi sınıfı içerisinden erişilebilir. Ne demek? Onları da anlatacağım. Bir de kalıtım dediğimiz şeyler var. İşte bir sınıfı bir sınıftan kalıtabilirsiniz. Mesela daha güzel bir klas yapalım sizinle birlikte. Mesela üyeler demek istiyorum. Şunu sileceğim. Mesela ne olsun? Yaşı olabilir, evet. 21 olsun yaşı. Başka hangi? Evet, mesleği olabilir. Mesela böyle yapalım. Şimdi üyeler sınıfımı çağırıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Ben buradan mesleği de çağırabilirdim. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ben bunu doğrudan böyle kullanmak zorunda değilim. Ama böyle de kullanabilirim. Yani bir klasın illa metodu olmak zorunda değil. Struct yapısında da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Fakat genelde metotlar kullanılıyor. Kullanışlı olduğu için. Mesela bir tane metot oluşturmak istiyorum. Bu metotta da bu arkadaşın mesela ismini değiştirmek istiyorum. Mesela public function isim değiş olsun. Hadi Türkçe gidelim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. This diye bir tane komutumuz var. Bu this bu sınıf demek. Ben bu this'in içerisindeki, hani burada yapıyordum ya, sınıfın içerisindeki mesleği seçiyordum. Burada da bu this bu sınıf demek. Bu sınıfın içerisindeki ismi seçtim mesela. Sadece Durancan yapsın, Yılmaz'ı kaldırsın buradan. Şimdi ismi tekrar çağırmak istiyorum burada. Gördüğümüz gibi Durancan Yılmaz oldu. Fakat isim değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü biz bu metoda hiç erişmedik şu anda. Bu metodu hiç kullanmadık. Metodumuzu kullanalım. Sınıf isim değiş diyeyim. Gördüğümüz gibi Durancan yaptı bunu. Fakat ben şurada bir tane daha işlem yapsaydım, önce Durancan Yılmaz'ı, yani ilk halini, sonra Durancan'ı ekrana yazdıracaktı. Yani bu şey demek değil. Ben burada çağırdım diye üstte de etki ediyor gibi bir anlam ortaya çıkmasın. Sıra sıra ilerlediği için, aşama aşama ilerlediği için, yani burada da hala eski halini alabilirsiniz araya sızarak. Şimdi diyelim ki ben bu ismi dışarıdan girmek istiyorum. Yani bu içerisinde değil de dışarıdan girmek istiyorum. Mesela şuradan Durancan olarak girmek istiyorum. Bunun için çok basit. Buraya yine string yazamadım. String isim diyebilirdim. Bu ismi de şuraya eşitlerdim arkadaşlar. Girdiğim her ismi bu şekilde ekrana yazdırdım. Ya ben buraya WASD falan da yazsam bu şekilde gönderebilirdim. Yani class'ın içerisine bir değişken göndermemiz bu şekilde mümkün. Class'tan bir değişken almamız da mümkün. Class'tan bir değişken peki nasıl alabiliriz?
Gene bir tane public metot oluşturalım. Public function get, hadi get olsun. Biraz karışık olsun. Get isim diyeyim. Bakın return dedi, burada bana yardımcı oldu. Yani bunu geri döndür dedi. Neyi geri döndürecek? Bu class'ın ismini. Şimdi burada da get isim metodunu ben çağırırsam eğer, metot olarak, burası çok önemli. Çağırırsam bana bu ismi gördüğümüz gibi döndürüyor. Bizim şimdi bazı metotlarımız var. Construct ve destruct diye. Bunların ne işe yaradığını size en iyi bu şekilde gösterebilirim. Şunları kaldırıyorum. Sadece sınıfımı çağırdım. Başka hiçbir şey yapmadım. Sınıf oluşturuldu dedi. Sınıf yok edildi dedi. Yani aslında sınıfı yok etmiyor da sınıf bittiğindeki işlemi yapıyor. Sınıf başladığındaki işlemi yapıyor. Sınıf başladığında siz herhangi bir işlem yaptırmak istiyorsanız atıyorum değişken tanımlama, işte kontroller, ayarlamalar vesaire, onu construct'ta yapabilirsiniz. 2 tane alt tire koyup sonrasında construct diye yapabilirsiniz. 2 tane alt tire koyup da herhangi bitirme işlemi yapmak istiyorsanız da destruct olarak da işlem yapabilirsiniz. İsimlerinize kafanız karışmasın. Çok basit. Struct zaten bunlar. Struct yapılar. Şöyle ezberleyebilirsiniz yani. Construct burası başlangıç. Destruct da bitiş şeklinde. Şimdi burada mesela bir değişken alalım. String mesela isim, hepsini burada alalım. Sonrasında da hepsini de isim mesela isim olacak. Yaş olacak. Meslek de meslek olacak. Şimdi bakın burada bana uyarı verdi şu anda. Diyor ki sen buraya bir değişken oluşturdun. Mesela 3 tane argüman bekleniyordu ama sen hiç göndermedin, yani 0 tane bulduk biz diyor. Bunu neden diyor bu arada? Çünkü ben bunları default herhangi bir şey vermedim. Mesela şu anda da 2 tane argüman bekleniyordu fakat 0 tane bulundu diyor. Mesela yaşı da girmedim çünkü. Yaşa da 0 diyeyim. Meslekte ne olabilir? Çalışmıyor olsun. Default hali bu olsun. Şimdi bu şekilde sınıfın yok edilme mesajını da kaldırayım. Şimdi bu şekilde biz aslında içerisi boş bir sınıf oluşturduk. Fakat şunları bu sefer gereksiz yere koymuş olduk. Bunları da kaldırmak istiyorum o yüzden. Çünkü bunları zaten construct'a atıyoruz. Mesela ben buraya desem ki Duran işte 30 yaşında yazılımcı. Yazılımcı da neyse, yazılım satıyor gibi. Neyse var sınıfla bir sınıfı yazdırayım. Hatta şöyle yapayım daha güzel gözüksün. İsmimiz Duran oldu. Yaşımız 30. Mesleğimiz yazılımcı. Şimdi construct buradaki değişkenlerimi benim doğrudan aldı. Ve ben bunları this metoduyla bunlara eşitlemiş oldum. Şimdi şöyle bir şey var. Metotlar sadece bunlar değil. Mesela private metodumuz var. Protected metodumuz var. Mesela e-mail'i korumalı olsun. Şimdi buraya bir iki tane daha metot oluşturayım. Get private diyeyim, mesela şifreyi getirsin. Public function get protected diyeyim. Bu da e-mailini getirsin. Şimdi şu an çalıştırdığımda bakın şifre private oldu. Üyeler sınıfının private'ı diyor. Burada bize söylüyor. E-mail'de protected oldu. Ek olarak bunların eklendiğini zaten görebiliyoruz burada. Şimdi sınıfımın içerisinden get private diye şifreyi almak istiyorum. Şimdi gördüğümüz gibi burada bize hata verdi. Şifreyi sen oluşturmadın.
oluşturmadan işte çağırmaya çalıştın vesaire vesaire diye. Şifremizi oluşturduğumuzda ben şifremi alabildim. Şimdi bir de e-mailimizi oluşturalım. Mesela ne olsun? test@test.com olsun e-mailimizde. Bir de ben e-mailimi almak istiyorum. E-mailimi de aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi metotlarla bunları alabiliyorum. Metotlarla almakta herhangi bir sıkıntım yok. Çünkü metot zaten sınıfın içerisinde olduğu için private de olsa, protected de olsa bunlara erişebiliyorum zaten. Fakat ben doğrudan mesela şifreyi almak istesem, ki zaten burada hatayı bize söylüyor. Bakın burada ne diyor? Diyor ki cannot access private property. Yani siz private bir property'ye, bir değişkene erişemezsiniz diyor. Şimdi şifreyi alamıyorum. E-mail'i almayı deneyeyim. Zaten burada hatayı gösteriyor da ben gene de göstereyim. Cannot access protected property diyor. Burada da işte gene aynısını söylüyor bize. Hani korumalı bir değişkene siz erişim sağlayamazsınız diyor. Buna sadece sınıfın içerisinden erişim sağlayabilirsiniz. Fakat bu ikisi arasındaki fark ne derseniz, bu ikisi arasındaki fark şu. Private bu sınıfın içerisinden erişilebilir. Protected bu sınıf ve bu sınıfın alt sınıfları ve üst sınıflarından erişilebilir. Yani ne demek alt sınıfı, üst sınıfı? Şimdi alt sınıfı, üst sınıfı şu demek. Bunu siliyorum. Atıyorum benim üyeler şeyim bu kadar. Fakat bu üyeler değil de üye olsun. Daha basit olsun. Bir tane de admin olacak. Bu extends ile üye sınıfını alacak. Yani biz burada ne yapmış olduk? Şimdi ben dedim ki burada admin diye bir sınıf yarat. Üyelerin alt sınıfı olacak. Yani üyelerdeki tüm özellikleri alacak. Fakat ben admin sınıfına ek bir şeyler daha ekleyebileyim istersem. Mesela üyeler sınıfında olmayan. İşte ne olabilir? Public atıyorum. Mesela bool tipinde olabilir. Yetkisi var mı yok mu? Mesela bunun var. Yetki diye bir özelliği var bunun. Mesela üyeler sınıfımızda bu yoktu. Yetki diye bir özellik. Şimdi bir tane de metot oluşturmak istiyorum. Gene bunu yapalım. Şimdi üye diye değil de ben aynısını admin diye oluşturmak istiyorum. Çünkü burada zaten isim, yaş ve mesleğini aldık. Ek olarak bakın burada yetkisini aldık. Çünkü ek olarak yetkimiz var. Parent'ından da yani bir üstünden de construct'ını çalıştırdık. Yani şuradaki üyeler class'ımızın construct'ını çalıştırdı. Ve onun içerisine isim, yaş ve mesleği gönderdi. Yani 2 tane construct çalıştırmış olduk biz burada. Şimdi çalıştırdığımda herhangi bir hata mesajım yok. Bunu bir ekrana yazdırmak istiyorum. Kaynağını görüntüle diyeyim. Şimdi bakın. Üyeler sınıfımdaki, üye sınıfımdaki isim, yaş, meslek, şifre hatta e-mail buralara geldi. Yetkimizi false yaptı. Çünkü başta false girmiştik. Burada. Hatta şunu da false yapalım. Kafalar karışmasın. Bize bir klası oluşturdu bu şekilde. Şimdi fakat ben burada mesela isime erişebilirim. İşte atıyorum mesleğe erişebilirim. Fakat şimdi ne olacak? Şifreye erişmek istiyorum. Bakın. Şifreye erişmek istediğimde bana diyor ki böyle bir ben diyor değişken bilmiyorum şifre diye. Adminin içerisinde böyle bir değişken yok diyor. Ya ben de diyorum ki nasıl olabilir? Çünkü burada vardı. Şimdi bu şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın burada evet şifre diye bir değişkenimiz var. Fakat burada bize zaten şunu söylüyor. Diyor ki üye sınıfının private'ıdır bu diyor.
Yani buna sadece üye sınıfından erişilebilecek diyor zaten. Fakat e-mail'de böyle bir şey yok. E-mail sadece protected, korumalıdır diyor. Şimdi mesela şifreye erişemiyorum fakat e-mail'e erişmek istiyorum. E-mail'e de erişemedim. Şimdi e-mail'e erişememe sebebim bu zaten korumalıydı. Fakat biz şunu yapabiliyor muyuz mesela? Bir tane metot oluşturuyorum. Public function işte get şifre diyeyim mesela. Şifreyi alalım. Get şifre metodumu çağırayım. Gördüğümüz gibi burada zaten şifre diye bir değişken yok. Olmadığı için çağıramazsın diyor. Ben bunu get şifre değil de get email yapayım şimdi de. Gördüğümüz gibi e-mail'i aldım. Yani şunu yapmış oldum. E-mail protected bir değişken olduğu için burada sadece sınıf içerisinde ve alt sınıflardan erişilebiliyor. Fakat bu şu demek değil. Doğrudan çağırabilirsiniz demek değil. Doğrudan çağıramazsınız. Korumalıdır. Fakat public olsaydı evet doğrudan çağırabilirdik. Doğrudan kullanabilirdik. Yani isim örneğinde gösterdiğim gibi doğrudan ben buraya isim yazsaydım isim public olduğu için doğrudan bunu alabilirdim. Fakat protected olursa sadece metot içerisinde kendi sınıfında ya da alt sınıflarda bunu çağırabilirim. Private ise sadece kendi sınıfı içerisinde çağırabilirim. Private, protected ve public kısaca bu kadar. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Atıyorum aynı metodu kullanmak istiyorsunuz. Hatta aynı isimle kullanmak istiyorsunuz. Buna override yani üstüne yazma deniyor. Yani bunun örneğini nasıl verebilirim? Mesela buraya bir tane metot yazmak istiyorum. Public function ne olabilir? Ne olabilir? Mesela yaş hesapla yazmak istiyorum. Şimdi bu yaşı 365 ile çarpsın. Atıyorum. Yaş hesaplayı çağırdığımda 30 girdiğim için böyle bir rakam verdi. Şimdi fakat ben adminde de böyle bir metot oluşturmak istiyorum. Bu da mesela 365 ile değil de 10 ile çarpsın. Yani 30 girdiysem 300 versin bana. Şimdi 300 verdi. Biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Bizim üye klasımızda bir tane yaş hesapla diye bir metodumuz vardı. Üye klasımızı extend aldığımız yani üst aldığımız admin klasımızda ise yeniden bir yaş hesapla aynı metodu tekrardan oluşturarak bunu override etmiş yani üstüne yazmış olduk. Artık eskisi geçersiz oldu. O yüzden yeni olanı güncel olanı kullandı. Şimdi şöyle şeyler de var. Statik metotlar var. Fakat statiğe geçmeden önce statiğin ne olduğunu anlatmam gerekiyor. Statik metotlar arkadaşlar doğrudan çağrılabilir. Siz bir statik metodu klası oluşturmadan, klasın diğer metotları çalışmadan, işte construct, destruct falan çalışmadan doğrudan çağırabilir ya da erişebilirsiniz. Statikler genelde daha hızlıdır bu yüzden. Çünkü tüm klası baştan oluşturmaz komple. Sadece sizin erişmeniz gereken şeyi size verir. Fakat kullanımı kafa karıştırıcı olduğu için genelde şirketlerde işte ya statik kullanma falan derler. Çünkü anlayamıyorlar yani neden kullandığını falan. Bu yüzden birazcık kafa karışıklığına sebep olduğu için ve şirketteki insanların işte kafasının karışmaması gerektiği için statik kullanmıyorlar ama ben kullanıyorum. Çünkü statikler yani eğer tek bir veriye erişmem gerekiyorsa benim bir metodun içerisinde o metodu komple o klası komple tekrar baştan yaratıp baştan çağırmam gerekmiyorsa onun kesinlikle statik olması lazım. Sistemin kesinlikle daha hızlı çalışması lazım. Yani bir örnek vereyim atıyorum. Mesela buraya public statik ne yapabilirim mesela statik olarak mesela string diyeyim statik test diyeyim buna da bu da test olsun.
Şimdi burada ne yaptım? Şunları hemen kapatıyorum. Public oldu. Static oldu. String türünde bir değişken oluşturdum. Şimdi buna admin'den erişeyim. Gördüğümüz gibi çıkmadı bile yani. Bakın burada ne dedi bize? Dedi ki sen statik bir değişkene bu şekilde erişmen lazım. Bu şekilde değil. Yani bu şekilde erişemezsin. Bunu genelde şöyle kullanıyoruz. Mesela üye yapıyoruz. İşte 2 nokta koyuyoruz. Statik test diyorum mesela. Bunu da hatta echo ile şöyle yazdırırsam gördüğümüz gibi testim benim geldi. Buradaki değişkenim. Statiklere böyle 2 nokta ile erişiyoruz doğrudan. İşte ok işaretiyle falan erişmiyoruz. Statiklerin bence en güzel özelliği bu. Çünkü yani şunları yapmak bir zaman sonra çile gibi gelebiliyor insana. Statiklerde mesela statik bir de şey oluşturalım. Değişken metot oluşturayım. Public static static metot diyeyim bunun adına. Hata verdi çünkü evet function'ı yazmadık. Şimdi gördüğümüz gibi statik metodu doğrudan class'ın ismiyle 2 nokta koyarak 2 tane statik metodumu çağırdım. Şimdi admin class'ımı kapatıyorum. Destra'mı açıyorum. Sınıf yok edildiği tekrar yazacağım. Const run içerisine echo işte sınıf oluşturuldu yazsın. Gördüğünüz gibi ben statiği şu anda çalıştırıyorum. Fakat construct da çalışmıyor, destruct da çalışmıyor, diğer metotlarda çalışmıyor. Sadece benim statik metodum çalışıyor. Bu yüzden bu statik işi metodu özelliği ya da her neyse diğerlerine oranla daha da hızlı çalışıyor. Fakat işte dikkatli kullanılması lazım. Her şeyi statik yapmamanız lazım tabii ki de. Sadece erişmeniz gereken şeyleri statik yapmanız lazım. Statiğin içerisinde mesela bazı farklar var. Mesela ben buna desem ki echo işte this desem işte ismi yazdır mesela. Zaten burada bana hatayı söylüyor. Hata şu arkadaşlar. Ben herhangi bir statik kullandığım zaman içerisinde this kullanamam. Fakat self kullanabiliyorum. Self kullanabiliyorum ama self kullandığım zaman da bakın burada gene aynı şey olmuş oluyor. Benim bu değişkenimin statik olması gerekiyor. Yani burada zaten hatayı bize söylüyor. Diyor ki sen statik olarak erişmeye çalıştın ama bu metot statik değil diyor. Mesela statik benim bir değişkenim vardı burada. Buna erişmeye çalışayım. Gördüğümüz gibi sorunsuz bir şekilde eriştim. Fakat statik metodun içerisinde statik olmayan bir metoda ya da işte bir değişkene benim erişebilme ihtimalim çok zor. Yani imkansız değil ama zor. O yüzden genelde o tarz durumlarda erişmek için daha fazla kod yazıldığı için ve insanların kafası karıştığı için statiği genelde kullanmıyorlar. Ama ne bileyim sizin kullanacağınız işte sabit şeyler vardır. Mesela public, static, mesela p işte 3.14. Ya bu zaten değişmeyecek hiçbir şekilde. Mesela buna da ne yapabilirsiniz? Statik metot değil de işte p ile hesapla dersiniz. Buraya da işte int sayı alırsınız bir tane. P ile sayıyı çarptırıp ekrana yazdırabilirsiniz. Ya da geri döndürebilirsiniz. Atıyorum. Burada mesela 10 gireyim ben buna. Değişkenimiz metodumuzun ismi değiştiği için hata verdi. Gördüğümüz gibi 31.4 yazdı. 3.14'tü. Statiğim benim değişmedi. Statiğime hiç dokunmadım.
dışarıdan 10 değişkeni gönderdim. Bir tane nokta virgül atlatmış olduk. Bu arada sadece bir class'ın içerisine bu şekilde değişkenler atmak zorunda değilsiniz. Get set ile de yapabilirsiniz. Mesela public function, mesela get diyeyim buna. Değişken olsun. Gördüğümüz gibi burada dedim ki benim bir değişkenim var. Hatta bunu string de yapabilirim. Daha da sağlam olur. Sen git bu değişkeni bu şeyden bul getir. Mesela bakalım. Tamam, böyle olsun. Echo üye get, mesela Ahmet'in ismini bir alalım. Sınıf oluşturuldu. Ahmet sınıf yok edildi. Construct ve destruct'lar çalıştı. Gördüğümüz gibi statikten en büyük farkı bu. Doğrudan ben ismini alabildim. Bir de set halini yapalım. Şimdi burada ne yaptık? Bir değişken göndereceğiz. Bir de değer göndereceğiz. Değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. String de olabilir. Integer de olabilir. O yüzden herhangi bir şey yapmadık, bıraktık. Bu class'ın değişkenine değeri ata dedik sadece. Bu kadar. Şimdi mesela Ahmet'i bize getiriyordu. Fakat ben burada diyeceğim ki üye set ilki değişken isim Durancan yap sen onun ismini. Onun ismini yanlış girmişiz mesela, atıyorum yukarıda. Gördüğümüz gibi ismini Durancan yaptı. Şimdi yani illa siz bu şekilde değişkenler, farklı metotlar falan kullanmak zorunda değilsiniz bu arada tabii ki. Bunu şu şekilde de çok kısa bir şekilde class'ınızı yaratabilirsiniz. Yani illa 50 tane class içerisinde metot kullanacaksınız diye bir şey yok. Bir tane get, bir tane set atarsanız veri akışını bu şekilde de sağlayabilirsiniz. Şimdilik PHP.NET'te başka neler var diye bakıyorum aktarabileceğim. Statiği, evet, bunu göstermemişler de bu benim aklıma geldi şu anda. Şimdi mesela bunları tekrar kaldırıyorum. Üyenin zaten statikler geldi hemen burada. Mesela statik testini ya da pi ile hesaplayı bu şekilde yapmak istiyorum. Fakat bunu da ekrana yazdıralım. Evet, pi ile hesaplamamızı yaptık. Şimdi ben bunu admin olarak alsaydım, gördüğümüz gibi değişen hiçbir şey olmadı. Çünkü zaten üye sınıfından extend almıştık admin'e. Yani üst sınıfı üyeydi. Üye sınıfında da statik bir metodumuz olduğu için doğrudan onu çağırdım. Şimdi aynısını ben burada tekrar yapmak istiyorum. Şu metodun aynısını alacağım. Bu sefer mesela sayıyla yine de çarpsın. Hani override işlemi yapacak mı? Gördüğümüz gibi override işlemini yaptı. Burada değişen herhangi bir şey yok. Yani siz herhangi bir metot yazdığınızda, onu üst sınıftan çağırdığınızda onu kendi içerisinde ezebiliyorsunuz. Bunun statik olup olmaması ezme override işlemimizi değiştirmiyor. Başka ne anlatabilirim? Evet, bir de şu şekilde işlemler mevcut. Bunun için hepsini bir temizlemek istiyorum. Temiz olsun. Şimdi class, mesela ne yapmak istiyorum? Üye public string, işte ismi olacak. Soy ismi olsun, bir de yaşı olsun. String değil, int olsun bu. Bir de yaşımız olsun. Şimdi construct kullanmayacağım. Sıralı işlemleri size göstereceğim. Public function set isim diyeyim mesela. İsmi dışarıdan alsın. İsim string türünde olmak zorunda. Mehmet değil, dışarıdan aldığını koysun.
Aynısını soyisim ve yaş için de yapacağım. Set soyisim, set yaş. Aynısını yaş için de yaptım. Şimdi arkadaşlar, atıyorum ben bir tane üye klasımı oluşturdum. İşte bu şekilde klasımın içerisini dolduruyorum, atıyorum. Fakat bu şekilde doldurmak istemiyorum. Yani nasıl doldurmak istiyorum? Bu şekilde işte set isim, set soyisim, set yaş diye doldurmak istiyorum, atıyorum. Fakat gördüğümüz gibi hata veriyor. Void tipinde bir obje yok. Yani bir dönüş yok. Aynı kendisini döndürmüyor. Bu yüzden hatalı diyor sistem bize. Kendisini nasıl döndürebiliriz? Yani şu işlemi yapması için kendisini döndürmesi lazım. Return this diyerek kendisini döndürebiliyoruz. Aynısını soyisme de koyduğumda yaş için gerek yok. Çünkü yaştan sonra bir daha döndürme işlemi, yani devam etme işlemi yapmıyoruz. Bu yüzden bu ikisine koyduğumuzda bu şekilde işlemimizi yapabiliyoruz. Şimdi bunu vardan bile ekrana yazdıralım. Gördüğümüz gibi değişkenlerimizi bu şekilde atabildik. Yani tek tek alt alta yazıp da yani işlem yapmak zorunda kalmadık. Hatta şöyle de yapabiliriz. Yani daha okunaklı olması açısından. Artık onlar size kalmış. Şimdi bir de son olarak abstract sınıflar var. Benim YouTube'dan izlediğim kadarıyla abstract kısmında çok kafası karışıyor milletin. Çünkü tam olarak anlayamıyorlar diyebilirim. Bunu bir sözleşme gibi düşünürseniz aslında daha rahat. Yani atıyorum, siz bir araba kiraladığınızda ne yapıyorsunuz? Bir sözleşme imzalıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben bunu iyi kullanacağım. İşte çok basit olarak söylüyorum, yani gaza basacağım, frene basacağım falan. Ya da işte bir işe girerken söylüyorsunuz ki evet ben buraya 30 gün geleceğim. İşte hafta sonları gelmeyeceğim. Onun haricinde hep geleceğim. İşte sabah 8 akşam 6'ya kadar geleceğim vesaire. Abstract de soyut bir sınıftır. Yapılması zorunlu olan şeyleri sınıfınıza belirtir. Atıyorum şöyle bir örnek yapalım. Abstract mesela ne olsun? Class zorunlu olsun. Yani evet, böyle yapabiliriz. Şimdilik anlaşılması için. Bunu extend edelim. Extends zorunlu. Şimdi bakın burada hata veriyor. Burada hata vermesinin sebebi şu. Şimdi diyor ki bir tane zorunlu, senin burada tanımın var. İsmi zorunlu. Zorunlunun zorunlusu var diyor. Fakat üyelerde böyle bir şey yok diyor. Sen bunu koymak zorundasın diyor. Yani bizden şunu yapmamızı istiyor. Bir tane metot oluştur diyor. Public function zorunlu adı altında. Şu şekilde yapalım. Daha iyi olsun. Bakın şu an herhangi bir sorunsuz çalışıyor. Bunu koyduktan sonra bunu koymamızı abstract klası zorunlu hale getiriyor. Yani fakat gördüğünüz gibi bu, yani bunu aşağıda çağırmak zorunda değiliz. Ve bu çalışmıyor. Yani gördüğümüz gibi ekrana herhangi bir şey yazdırmadı. Yani abstract class'ın illa çalışması gerekmez ama içerisinde olması zorunludur. Atıyorum nerelerde kullanılıyor? Mesela şöyle de yapabiliriz. Mesela buna tc diyelim. Int tc'yi alsın bu. Buna da tc diyelim. Bu da int tc'yi alsın. Şimdi hadi public olsun. Public int tc yapalım. İlk başta bizim tc'miz bu olsun. Sonrasında public function işte set tc ile tc'yi döndürsün bize. Atıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bizim tc'miz biz bu klası extend aldığımız için otomatik olarak 111 olarak geldi.
Fakat burası çalışmadı. Burasının çalışmadığı için de biz bu işlemi gerçekleştiremedik. Ben burada evet bu şekilde this tc diyerek de eşitleyebilirdim. Ya da işte abstract klasından almayı denersem nasıl olacak? Set tc dersem this tabii ki. Bakın herhangi bir şey olmadı. Bu işlemi gerçekleştirdi. Fakat biz burada o zorunluyu vermediğimiz için, yani tc'yi vermediğimiz için, mesela böyle bir şey olsun üyemizin tc'si. Gördüğünüz gibi burada üyemizin tc kimlik numarası değişti. Set tc'yi abstract klasından aldık. TC klasının olmasını da metodunun olmasını da zorunlu hale getirdik. Mesela şu olmazsa dediğim gibi hata verecek. Çünkü diyor ki böyle bir şeyin yok diyor. Atıyorum siz yaptığınız işlemlerde bazı şeyleri zorunlu hale getirebilirsiniz. Dersiniz ki kardeşim sen bu klasta bunu kullanmak zorundasın. Ya da şunu kullanmak zorundasın. Bu tarz şeylerde soyut diye aslında yanlış tercüme edilen abstract klasını kullanabilirsiniz. Son olarak anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yazılım dersleri videolarına yorum, beğeni atarsanız çok sevinirim. Bunlar beni motive ediyor. Daha fazla video atmamı sağlıyor. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.